Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz 2 şiş patik yapacağız. Artık iplerimizi de değerlendirmiş olacağız. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Ana rengim krem. Diğer renklerim ise elimde böyle kalmış artık iplerim hanımlar. İplerimi hemen şöyle bir kenara alıyorum. Patiğimi böyle kısa 2 şiş ile yaptım. 3 numara. Hemen modelimi göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. 5 şiş görünümlü, dikişsiz 2 şiş modelim. Patiğimin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Görüntü itibariyle de 5 şiş patik ile birebir aynı. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğime başlayacağım. Burun kısmından başlıyoruz hanımlar. Bu şekilde krem ipim ile 12 ilmek olarak 12 adet ilmeğimi atıyorum. Şu birinci ilmeğim 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 adet ilmeğimi attım. Geri dönüyorum. Geri döndüğümde bakın hanımlar, arka yüzdeyiz, ters taraftayız. İkinci şişimi alıyorum. Kenardaki ilk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimin hepsini sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Modelimde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağım hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum, yine ön yüzdeyiz. Hanımlar, ön yüzde artırmalara başlayacağız. Artırma işlemini ön yüzdeyken ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapacağız. Şimdi ön yüzdeyim ve artırmama başlayacağım. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından ikinci ilmeğimden sonra buraya şöyle bir adet ilmek atıyorum. Yani ilk artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ön yüzde olduğum için düz öreceğim. Bakın, burada son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya da şöyle artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şişimiz hanımlar böylece 14 ilmeğimiz oldu. Geri döndük, arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma işlemi yok. İlmeklerimizin tamamını patiğimizin arka yüzünde ters olarak örüyoruz. Bakın, artırdığım ilmeğimi de yine ters ördüm. Sonuncu ilmeğimi de örüyorum. Geri döndük, ön yüzdeyiz. Artırmaları ön yüzde devam ediyoruz. Yine ilk 2 ilmeğimden sonra artırmamı yapacağım. Kenar ilmeğimi aldım. 1, yanına 1 ilmek daha ördüm. 2 ilmek. Artırmamı yapıyorum. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Bakın, son 2 ilmeğim var. Tekrar artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Böylece şişimde 16 adet ilmeğim oldu. Her artırmada ilmek sayıları ikişer ikişer artıyor. Geri döndüm. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Artırma işlemi yapmadan arka yüzde ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Sadece ön yüzde artırma yapıyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizin hepsini ters örüyoruz hanımlar. Artırma yapmıyoruz. Bu şekil. Şimdi geri döndüm. Yine ön yüzdeyiz. Artırmalara devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen yanına ikinci ilmeğimi ördüm. 2 ilmekten hemen sonra yine artırmamı yapıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın, son 2 ilmeğim var burada. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece 18 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde bu şekilde artırmalarımıza devam edeceğiz. Ben bu patiğimde her bir şişimde toplamda 28 ilmek olana kadar artırmamı yaptım.
modelimi kurdum. 28 ilmekte yeterli oldu. Hanımlar tek renk ve ajurlu bir model olması itibariyle de esnek bir model. Fakat daha küçük yapmak isteyenler şu şekilde ayarlayabilirler. 26 ilmek olana kadar artırabilirler ya da 24 ilmek olana kadar artırabilirler. Model kurulumunda herhangi bir bozulma olmaz. Aynı model her ilmek sayısına eşit olarak aynı şekilde düşer. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından da modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Arka yüzde de 28 ilmeğimi ters ördüm. Yeniden ön yüze geldim. Şimdi modelimize başlayacağız. İlk modelimizi sarı ipim ile yapacağım. Hanımlar, modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Ön yüzdeyiz ve modelimizin ilk sırasındayız. Artık artırma işlemi yok. 28 ilmek üzerinden devam edeceğiz. Sarı ipim ile modelime başlıyorum. Hemen hanımlar, burada ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra sarı ipimin ucunu şöyle kendine bağlayacağım. Bu şekilde. İlmeklerimi hanımlar modelimin ilk sırasında ön yüzde düz olarak öreceğim. Bakın, bu bağladığım ipimin ucunu da örerken gizliyorum. Hani sonradan ip gizlemek zorunda durumunda kalmıyoruz. Elimiz oyalanmıyor. Bakın, örerken ipimin ucunu arkaya gizledim. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimi sarı ipim ile düz öreceğim. Ben bu modelimi çok pardon, rengarenk yaptım ama sizler iki renkli de yapabilirsiniz. Hanımlar, benim elimde böyle yeterince artık böyle azar azar iplerim var. O iplerimi değerlendirebilmek adına böyle bir model yaptım. Eğer sizin de artık ipleriniz varsa bu tarz modeller yapabilirsiniz. Size de fikir olur. Evet, ilk sıramda ilmeklerimin tamamını düz olarak ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim hanımlar. Modelimin ikinci sırasındayım. Bu sıramda da yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi yine düz öreceğim. Ön yüze bir diş haroşa düşüyor bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Modelimin ikinci sırası. Arka yüzdeyiz. Toplam model 4 sıradan oluşuyor. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Modelimde 3. sırayı yapacağım şimdi. Öncelikle ilk kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. İlk 2 ilmeği ördükten hemen sonra hanımlar yapacağım işlem şu. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimin İkisini birlikte keserek örüyorum. Artır kes yapıyoruz hanımlar. Bakın, kesimimi yaptım. Artırma yapıyorum. Yani ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Modelimizin ön yüzde 3. sırasını da bu şekilde örüyoruz. Önce artırma işlemi yapıyoruz. Sonra öndeki 2 ilmeği kesiyoruz. Artırıyoruz. Öndeki 2 ilmeği kesiyoruz. Artırdık. Öndeki 2 ilmeği kestik. Şişimizde son 2 ilmek kalana kadar bu işleme devam edeceğiz. Artırdım, kestim. Bakın, son 2 ilmeğim kaldı. Bunu da yine düz olarak örüyorum. Şimdi arka yüzdeyiz. Modelimizde arka yüzde, pardon, şişimi de düşürdüm. 4. sıradayız hanımlar. Modelimizin 4. sırasında yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimin hepsini düz örüyorum hanımlar. Düz örgü. Bakın, artırdığım ilmeğim, kestiğim ilmeğim, hepsini sırası ile düz olarak örüyorum. Modelimizin son sırası da bu. Modelimizin hep bir topu bu kadar hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de bu şekilde ördüm. Arka yüzde 4. sıramı tamamladım. Geri döndük. Ön yüzdeyiz. Bu defa hanımlar krem ipimle devam edeceğim. Sarı ipimi kullanmayacağım. Yine öncelikle hanımlar kenardan şöyle 2 ilmek ördükten sonra şöyle artık bir diğer modelde başka renge geçeceğim için bu sarı ipimi keseceğim. 2 renk yapacak olanlar hanımlar kesmesinler. Aynı renkli diğer modelleri de kurabilirler. Şöyle sarı ipimin ucunu da
kremime bağlıyorum. Şöyle 2 tane sıkı bir düğüm attım. İlmeklerimizin hepsini hanımlar krem ile düz öreceğiz. İlmeklerimizi örerken yine sarı ipimizin ucunda şöyle gizleyerek götürelim. Bakın sonradan ip gizlemek durumunda kalmıyoruz. Elimiz böylece oyalanmaz. Bakın bu şekilde. Modelimiz bitti hanımlar. Bakın ilk modelimizi yaptık. Model arasında böyle ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 4 sıra öreceğiz hanımlar. Modelimizden sonraki ilk sıramız bu. Ön yüzeyim ve ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Her 4 sırada bir model kuracağız hanımlar. Şu anda ön yüzeyim birinci sıramda ve ilmeklerimi düz örüyorum. Geri döndüm, arka yüzdeyim. Modelimde hanımlar ikinci sıradayım ve ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Geri dönüyorum hanımlar. Yeniden ön yüzdeyim. Bu üçüncü sıra. Tekrardan ön yüzde ilmeklerimi düz öreceğim. Arka yüzde de ilmeklerimi ters öreceğim. Dördüncü sıra olacak. 4 sıra olacak böylece. Sonra da bir diğer modele geçeceğiz. Şu anda üçüncü sıra. Ön yüzde ilmeklerimi düz örüyorum. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Dördüncü ve sonuncu sıramda da ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters öreceğim. Sonra da bir diğer rengim ile ikinci modelimi kuracağım hanımlar. Bu şekilde bakın. Geri döndüm, ön yüzdeyim. İlk modelimiz böyle tamam oldu. Hemen ikinci rengim olarak da böyle yeşil kullanmışım. Gördüğünüz gibi iplerim azar azar. Hani bu modeli yapmama rağmen yine iplerim arttı. Bu iplerle farklı bir model daha yeniden yapabilirim. Yine böyle artık ipleri değerlendirme amaçlı. Evet hanımlar, şimdi yeşil ipimi ekleyerek başlayacağım. Öncelikle şöyle yine ilk 2 ilmeğimi yeşilim ile öreceğim. Şöyle 2 ilmek örüyorum. Hemen ikinci ilmekten sonra yeşil ipimin ucunu kendine bağlayacağım. 2 tane düğüm atıyorum. Yine modelimizin ilk sırası ön yüzdeyiz hanımlar. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar düz olarak öreceğiz. Bakın yine gördüğünüz gibi yeşil ipimin ucunu ipimin üzerinden atlatarak gizleyerek getiriyorum. Bakın şöyle ipimi gizledim. İlk sıramızda ilmeklerimizi tamamen yine düz olarak örüyoruz. Geri döndüm, arka yüzdeyim. Modelimde ikinci sıradayım. İkinci sıramda da yine ilmeklerimi düz öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Hepsini düz örüyorum. Detaylı anlatayım. Hani ikinci modeli de göstereyim. İyice anlaşılsın diye hanımlar. Buraları yine gösteriyorum. Hani ilk defa yapacak olan hanımlar varsa da kafaları karışmasın diye. Evet, sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum. Modelimizde hanımlar tekrar ön yüzdeyiz. Bu sıramızda ajurlarımızı da yapacağız. Öncelikle 3. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2. ilmeğimi ördüm. İlk 2 ilmekten sonra artırma yapıyorum. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Artırma yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Artırıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Artır, kes. Tekrar bakın, artır, kes. Artır, kes olayı yapıyoruz. Artırdım, öndeki 2 ilmeğimi kestim. Artırdım, kestim. Artırdım, kestim. Artırdım, kestim. Artırdım, kestim.
Bu şekilde devam ediyorum. Artırdım. Kestim. Son 2 ilmeğim kaldı. İkisini de düz ördüm. 3. sıramızı tamamladık hanımlar. Geri dönüyorum modelimde 4. ve sonuncu sırama. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen ilmeklerimin hepsini yine düz olarak örüyorum. Bu artırdığım ilmekler, kestiğim ilmekler hepsi düz örülüyor. Son kenar ilmeğimi de yine bu şekilde örüyorum. Sıramı tamamladım. Şöyle baktığımız anda hanımlar ikinci modelimizi de yeşil ipimizle yaptık, bitirdik. Şimdi tekrar yapacağımız işlem şu: krem ipimizle ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak 4 sıra öreceğiz. Sonra bir diğer modele geçeceğiz. Bakın ben sonraki modelimi böyle pembe ile yaptım. Tekrar pembe modelim bittikten sonra yine ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 4 sıra krem ipimle ördüm. Ardından da mavi modelimi yaptım. Hanımlar mavi modelimi, yani mavi modelim 4. modelimiz oluyor. 4. modelimden sonra da ilmeklerimi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde sadece 2 sıra ördüm geldim. Sonra bilek ayrımını yaptık. Şimdi modelimizi bu şekilde 4 tane olana kadar tamamlayalım. Zaten ikisini birlikte yaptık. 4. modelden sonra da 2 sıra ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde örelim gelelim hanımlar. Ardından birlikte bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar, ben toplamda 4 tane modelimi kurdum. 4. modelimden sonra da krem ipimle ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra ördüm geldim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. Şimdi 28 ilmeğim var. 28'i 2'ye bölünce kenarlara 14'er ilmek düşüyor. Öncelikle hanımlar patiğimizde sağ kenarımızı yapacağız. İlk 14 ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. ilmeğimi örerken hanımlar, yani bu bilek ayrımında ilmekleri yer değiştirerek öreceğim. Şöyle öndeki 2 ilmeği alacağım. Bakın şöyle yer değiştiriyorum bu ikisini. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi örüyorum. Bilek ayrımında böyle ilmekleri yer değiştiriyoruz. Sebebi şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi hanımlar geri döneceğim. Hemen diğer şimdi aldım. Geri dönüyorum. Önce sağ kenarı yapacağız çünkü. Bu sol taraftaki 14 ilmeğimiz bekleyecek. Yedek işiniz varsa benim gibi ilmekler şişte bekleyebilir. Yedek işiniz yoksa da bu ilmeklerin içinden tığ yardımı ile bir ip geçirerek ilmeklerin kaçmasını önleyebilirsiniz. Şimdi hanımlar patiğimizin şu bilek bölümünde bu kenarlarına 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. İlk 7 ilmeğimi bilek bölümündeki haroşa olduğu için düz örüyorum. 4, 5, 6, 7. Kenarda kalan 7 ilmeğimi de arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Baktığımız anda hanımlar bu kenarda bir diş haroşamız oluştu. Yine kenardaki ilk 7 ilmeğim ön yüzde olduğu için düz olarak örülüyor. Bakın haroşalarıma geldim. Haroşalarımı da yine düz örüyorum. Çünkü örgümün her iki tarafında da haroşalarımı düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum yine. Sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeklerimi ben örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 haroşa ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde. Kalan 7 ilmeğimi de arka yüzdeyim ters olarak örüyorum. Patiğimizin sağ kenarı bu şekilde yapılacak hanımlar. Şöyle. Şimdi geri döndüğümüzde bakıyoruz hanımlar, burada 2 diş haroşamız oluştu. Ben bu patiğimi bu kenarlarına toplamda 14 diş haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre tam geldi. Sizler bu aşamada hanımlar patiğinizi ayağınıza ölçerek yapın. Şöyle ki patiğinizin burnundan itibaren şöyle ayağınıza tutun. Bu kenar bölümünü, arka bölümünü topuğunuzun bir kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Hani ölçü alırken bir de biraz şöyle esnetin. Tek renk olduğu için arkası esnek yapıya sahiptir. Bu nedenle esneterek ölçünüzü alın. Bu şekilde yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin sağ kenarını ölçülerimize göre tamamlayalım gelelim. Ardından birlikte sol kenara başlayalım.
Evet hanımlar, patiğimin sağ kenarını ördüm, geldim 14 diş haroşamı yaptım buraya. Bu aşamada ipimi hanımlar haroşalı tarafta değil de bu sağ kenarda bıraktım. Şimdi buradaki ilmeklerim kaçmasın diye tığ yardımı ile ilmeklerimin içinden ip geçireceğim. Hanımlar, eğer 7 kişiniz varsa şişiniz burada bekleyebilir. Benim 7 kişim olmasına rağmen ben yine de ip geçireceğim. Çünkü patiğimin tabanını yaparken buradaki ipler elime takılmasın. Rahat ölebileyim diye böyle yapıyorum. Dediğim gibi siz bir şiş de bekletebilirsiniz orada. Bakın, tığ yardımı ile şöyle bir tane ip geçiriyorum buradan. İpimin ucunu bağlayacağım. Burası açılmasın, sökülmesin diye. Şöyle bağlıyorum ve ipimin ucunu da minik bir miktar kenarda bırakıp kesiyorum. Sağ kenarı bitirdik. Şimdi aynı şekilde sol kenarı yapacağız. Bu bilek ayrımı yaptığımız yerden sol kenara başlayacağız hanımlar. Burada da yine ilk 7 ilmeğimiz bilek bölümündeki haroşa olacak. İpimi buradan ekleyerek şöyle başlıyorum. Hanımlar, burada şöyle ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra ipimin ucunu yine şöyle kendine bağlayayım. Patiğimiz sökülmesin diye. Şöyle 2 tane düğüm attım buraya. İlk 7 ilmeğim haroşa düz olarak örüyorum. 2 oldu. Şu 3. ilmeğim. İpimin ucunu yine bakın gizleyerek götürüyorum. Şu 4. ilmeğim. Şu 5. Şu 6. 7. 7 ilmek haroşamı düz ördüm. Ön yüzde olduğum için kenardaki 7 ilmeğimi de yine düz öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Bu kenardaki 7 ilmeğimi arka yüzde olduğum için ters öreceğim. Şu 2. ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7. Bilek bölümündeki 7 ilmeğim haroşa olduğu için de bunları düz öreceğim. Sağ kenarı nasıl yaptıysak sol kenarı da aynı şekilde yapıyoruz hanımlar. Şöyle. Baktığımız anda burada da yine bir diş haroşamız oluştu. Ben sağ kenara 14 diş haroşa yapmıştım. Sol kenara da yine aynı şekilde 14 diş haroşamı yapacağım. Sizler de yine aynı şekilde sağ kenara kaç tane yaptıysanız sol kenara da aynı şekilde haroşalarınızı yapın gelin hanımlar. Sonra birlikte patiğimizin tabanına geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin sol kenarında tamamladım. Geldim. İpimi yine haroşalı tarafta değil de bu sol tarafta bıraktım. Yine burada da sağ tarafta olduğu gibi ilmeklerimin içinden yine tığ yardımı ile ip geçireceğim. Şöyle tığımı ilmeklerime takıyorum önce. Bu şekilde. Ve bu ilmeklerin içinden yine farklı renkte şöyle minik bir ip geçireceğim. Hanımlar, maksat burada ilmeklerimiz kaçmasın. Biz sonrasında yine bu iplerimizi patiğimizin topuğunu yaparken kullanacağız yeniden. Şöyle bakın, ipime geçireceğim. İp de şöyle bir takıldı tığıma. Bir aksilik. Neyse, hallediyoruz. Bu şekilde. Dediğim gibi topuk yaparken yine bu ilmeklerimizi şişimize alacağız. Örmeye devam edeceğiz. Hemen ipimin ucunu da şöyle bağladım. Şu şekilde. Evet. Şimdi burnundan başlayarak patiğimizin tabanını yapacağız. Fakat öncelikle hemen krem ipimi kenarda bir miktar şöyle bırakıp kesiyorum. Hanımlar, başlangıçta böyle ipimizin ucunda bir miktar ip kalmıştı. Krem ipimi buna bağlayacağım. Burundan başlayarak patiğimizin tabanını öreceğiz. Ben şuraya düğümümü atıyorum. Patiğimizi hanımlar 12 ilmek olarak başlamıştık. 12 ilmek başladığım yerden 12 adet ilmek çıkartacağım. Kenarımız biraz sık olduğu için şu kenardaki ilmeklerimi şöyle tığ ile çıkaracağım hanımlar. Bu kenar bölümleri biraz sık oluyor çünkü başlangıç yerleri. Şöyle şu 1. ilmeğim. Tığım ile giriyorum. Şu kenarımızdan hemen sıkı olduğu için tığdan yardım aldım. 2. ilmeğim. Sırasıyla bakın başlangıç yerlerine girerek ilmeklerimi çıkartacağım. 3 ilmek oldu. Bakın hanımlar, başlangıç yerinde ilmeğin 2 kanadına birden çıkartıyorum. Girip öyle çıkartıyorum ilmeğimi. 4 ilmek oldu. Şu 5. ilmeğim. 6, 7, 8, şu 9, şu 10. ilmeğim, şu 11, hemen son kenar ilmeklerini şuraya da giriyorum, 12. Ön yüzde 12 ilmek başladığımız yerden geri 12 ilmek çıkarttık hanımlar. Şimdi hemen diğer işimi bulacağım. Geri dönüyorum. Yine burada da ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü örmeye devam edeceğiz hanımlar. Şu anda arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerime bakın sırasıyla ters örüyorum.
Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Yine ön yüzdeyim. Bu defa hanımlar ilmek sayılarımız artacak. Patiğimizin üst bölümünü yaparken 28 ilmek olana kadar artırmıştık. Burada da ilmekler artarak gidecek. Sıradaki kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. Bakın hanımlar, ilk ilmeğim hemen görünen yerimiz. Bakın burası. Hemen şura. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilk ilmeğimi buradan çıkartıyorum. Şu kenar ilmek yerinden. Şimdi 12 ilmeğim vardı. Bir ilmek de buradan çıkarttım. 13 ilmeğim oldu. Bu kenarlardan ilmek çıkartma işlemini hanımlar önce bu sağ kenardan, sonra da sol kenardan yapacağız. Sağ kenardan ilk ilmeğimi çıkarttım. Ardından şişimdeki 12 ilmeğimi ön yüzde olduğum için düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi diğer kenardan bakın, sıradaki kenar ilmek yerimiz burası. Yeri belli. İlmeğin iki kanadına girerek buradan da ilmek çıkartıyorum. Şişimizde 14 ilmeğimiz oldu hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi patiğimin arka yüzünde ters olarak örüyorum. İlmek çıkartma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz hanımlar. Önce sağ kenardan, sonra da sol kenardan. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum, tekrar ön yüzdeyiz. Bakın sıradaki kenar ilmek yerin belli yeri zaten burası. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum buradan. Şişimde 14 ilmeğim vardı. 14 ilmeğimi öreceğim. Bir ilmek de buradan çıkarttık. 15 ilmeğimiz oldu. Şimdi sol kenardan da ilmek çıkartacağım. 16 ilmeğimiz olacak. Bakın sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Sol taraftan da sıradaki kenar ilmek yerim burası. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Arka yüzde yine hanımlar ilmek çıkartma işlemi yok. Arka yüzde ilmeklerimizi tamamen ters olarak örüyoruz. Patiğimizin burun kısmını bu şekilde öreceğiz hanımlar. Sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkartacağız. Ve bakın sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum, yine ön yüzdeyiz. Tekrardan sıradaki kenar ilmek yerine giriyorum buraya. İlmeğimi çıkartıyorum. 16 ilmeğim vardı. 16 ilmeğimi öreceğim. Bir ilmek de buradan çıkartmıştık. 17 ilmeğimiz oldu. İlmeklerimi örüyorum. Şimdi de sol taraftan sıradaki kenar ilmek yerine giriyorum. Bir ilmek de buradan çıkarttım. 18 ilmek. Hanımlar, şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde böyle ilmekler çıkartmaya devam edeceğiz. Patiğimizin üst bölümünü 28 ilmek olarak yapmıştım. Yine tabanda 28 olacak. Şişimizde 28 ilmek olana kadar bu şekilde kenarlardan ilmekler çıkaracağız. Şimdi hep birlikte 28 ilmeğimiz olana kadar patiğimizin burun kısmını sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, 28 ilmeğim olana kadar patiğimin burnunu ördüm geldim. Gördüğünüz gibi 5 şiş patik burnundan hiçbir farkı yok patiğimizin. Bu aşamada 27. ilmeğimi sağdan, 28. ve sonuncu ilmeğimi sol taraftan çıkarttım. Artık 28 ilmek üzerinden patiğimizin tabanına devam edeceğiz. Şimdi geri dönüyorum. Bunu da nasıl yapacağımızı anlatacağım sizlere. Arka yüzdeyiz hanımlar, yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi sırasıyla ters olarak örüyorum. Sadece kenarda son 2 ilmeğim kalana kadar bu şekilde devam edeceğim. 28 ilmek olarak tabanımızı öreceğiz. Arka yüzdeyim, ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın hanımlar, son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi tersten kesiyorum. Bakın ikisini birlikte tersten keserek örüyorum. Geri döndüm. Şu anda şişimde kesim yaptığım için 27 ilmeğim kaldı. Bu aşamada hanımlar sıradaki kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. Bakın sarı olan yere geldim. Sarı kenar ilmek yerine şöyle giriyorum. İlmeğimi çıkarttım. Tekrar 28 ilmeğim oldu. Şimdi ön yüzdeyim. Diğer ilmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi keseceğim. Sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağım hanımlar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi ön yüzde olduğum için düzden kesiyorum. Şöyle. Ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmekler çıkaracağız. Hanımlar bakın. Bu ilmek çıkartırken bu ip geçişi olan yerleri değil de diğer tarafa baz alacağız. Bakın burada 2 tane sarı kenar ilmek yeri var. 2 krem, 2 yeşil, 2 pembe, gördüğünüz gibi 2 mavi. Ama şuralara baktığımızda da burada 3 gibi görünüyor. Bakın
1, 2, 3 gibi görünüyor. Biz buradan 3 tane ilmek çıkartmayacağız. 2 tane çıkaracağız. Burada fazla görünmesinin sebebi de şu. Model kurduğumuz yerde hanımlar ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeklerimi örmeden alıyordum. Fakat ip geçişlerinde ilk ilmeklerimi ördüm. Burada da 3 tane kenar ilmek yeri görünüyor. Fakat biz 3 görünen yerden sadece 2 tane ilmek çıkaracağız. Patiğimizin tabanını eşit şekilde örebilelim diye. Bu aşamada bakın sıradaki kenar ilmek yerine birine sarı kenar ilmek yerine giriyorum. Şöyle buradan bir ilmek çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Kenardaki ilk çıkarttığım ilmeği örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Bu aşamada hanımlar yapacağımız işlem şu. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Eğer ki arka yüzdeysek son 2 ilmeğimizi tersten kesiyoruz. Ön yüzdeysek de son 2 ilmeğimizi düzden kesim yapıyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Bakın yine son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Arka yüzde olduğum için geri döndüm. Ön yüzde de hanımlar hemen sıradaki kenar ilmek yerim. Bakın ikinci sarı kenar ilmek yerim var. Buraya giriyorum. Şöyle buradan da ilmeğimi çıkartıyorum. Şişimizde tekrar 28 ilmeğimiz oldu. Tekrar ön yüzdeyim. İlmeklerimi yine düz olarak öreceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar düz öreceğim. Burada sadece düz örgü var hanımlar. Burada bu orta bölümde anlatılacak bir şey olmadığı için bu ilmeklerimi hızlıca örüyorum. Tamamen düz örgüm. Son 2 ilmeğim kalana kadar düz örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim var. İkisini düzden şu şekilde keserek örüyorum ve ikinci kez sarı kenar ilmek yerine girip ilmeğimi çıkartıyorum. Burada karşı taraftan 2 tane ilmek çıkarttık sarı kenar ilmek yerinden. Bu sol tarafta da 2 kere çıkarttık. Bir sonraki sırada krem kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Yeniden geri döndüm. Bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi arka yüzdeyim. Ters olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar hanımlar ilmeklerimi bu şekilde ters öreceğim. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. İkisini tersten keserek örüyorum. Geri döndüm. Şimdi ön yüzdeyim. Bu defa krem kenar ilmek yerine giriyorum. Buradan ilmeğimi çıkartıyorum. Hanımlar bu aşamada sıra sonuna kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği keseceğiz. Bu tarafta da yine krem kenar ilmek yerinden ilmekler çıkartacağız. Yani eşit olarak ilmek çıkaralım ki patiğimizin tabanı eşit olarak ilerlesin. Hanımlar biz bu işleme bakın son kenar ilmek yerlerimize kadar buraya ve buraya kadar bakın yerleri belli. Son kenar ilmek yerlerimiz burada. Buralara kadar devam edeceğiz ve 28 ilmek üzerinden patiğimizin tabanını öreceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını son kenar ilmek yerlerimize kadar örelim gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar patiğimin tabanını tamamladım ve geldim. Şimdi topuğumuzu yapacağız. Öncelikle bu sarı ipime takılı olan 14 ilmeğim vardı. Bu ilmeklerimi şişime takacağım. Artık kullanacağız patiğimizin topuğunda. Yine bu ipim içindeyken hanımlar ilmeklerimi şöyle sırasıyla şişime takacağım. Sonra ipimi çekeceğim ilmeklerim kaçmasın diye. Şöyle sırasıyla ilmeklerimi şişime aktarıyorum. Birer birer. Bu şekilde. Şimdi ipimi çekiyorum artık. Bu aşamada hani kesmiş olduğumuz ipimizin bu ucu vardı. Bunu da yine ana ipime buraya bağlayacağım. Sağlam olsun kenarımız diye. Şurası. Şimdi buradaki ilmeklerimi hanımlar öreceğim. 14 ilmeğimi öreceğim. Sırasıyla buradaki 14 ilmeğimi öreceğim. Şu ipimin ucunu da ipimin üzerinden atlatarak gizleyerek götürüyorum yine. Bu şekilde. Bakın son 7 ilmeğime geldim haroşalarıma. Haroşalarımı da yine düz olarak öreceğim. Yani haroşa olarak örmeye devam edeceğiz bu 7 ilmeğimizi. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz. Yine kenardaki 7 ilmek haroşamı haroşa olarak öreceğim. Şu 7. haroşa ilmeğim. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de ters olarak öreceğim. Sonrasında diğer şu kırmızı ipimize takılı olan ilmeklerimizi de yine şişime aktaracağım. Hanımlar tabanımızda 14 ilmeğimiz vardı. Sağ ve sol tabanımızda 28 ilmeğimiz vardı. Sağ ve sol kenarda da 14'er ilmeğimiz vardı. İlmeklerimizin hepsi tek şişte toplanacak. Böylece şişimizdeki toplam ilmek sayısı 56 olacak.
Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak öreceğim öncelikle. Sonuncu ilmeğimi de yine ters olarak ördüm. Şimdi kırmızı ipimize takılı olan ilmeklerimiz vardı. Şimdi de bu ilmeklerimi hanımlar şöyle şişime alacağım. Bu ilmeklerimi de öreceğim. Sırasıyla gördüğünüz gibi şişime aktarıyorum. İpimi çekiyorum artık yine. Burada da yine bakın ipimizin ucu vardı. Kesmiş olduğumuz ucumuz. Düğüm arka yüzde kalsın diye şöyle arkadan bir düğüm atacağım buraya. Sonrasında buradaki ilmeklerimi de ters olarak öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Kalan 7 ilmeğimi de düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. Topuğumuza başlayacağız. Bu aşamada topuk kesiminde bize kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımız anda bu sol tarafa 24 ilmek ayıracağız. Sayalım 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Hemen yeri belli olsun diye hanımlar şu araya da bir ip koyayım. Şöyle ipimizi şöyle buraya takalım. 24 ilmeğimizi ayırdık. Şimdi topuğumuza başlayacağız. Topuk kesiminde hanımlar yine kenardaki 7 ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle 7 haroşamı örüyorum. Ardından hanımlar ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ben şurada ipimiz vardı gizleyerek götüreyim. Şu 16, şu 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi düz olarak ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştım. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda arada 7 ilmeğimiz kaldı. Buradaki 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz hanımlar. Kesim yaptıktan sonra geri döneceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşa olduğu için bunları düz olarak örüyorum. Sıra sonuna geldik. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Hanımlar bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 23 ilmeğimi öreceğim. 24.'yü örerken kesim yapacağım. 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmeğime geldim. Öndeki ikisini alıyorum. Bakın 24. ilmeğimi örerken kesimimi yapıyorum. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda 6 ilmek kaldı. 1 ilmek eksildi. Yapacağımız işlemi yine şöyle kesimimizi yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrardan ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24. örerken kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan son 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi hep birlikte buradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi keselim ve gelelim. Evet hanımlar, bu işaretleyerek kadar gördüğünüz gibi patiğimin topuğunu kestim ve geldim. İpimi artık çekiyorum. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olmak üzere böyle ikiye katlıyorum. Ben tığ kolay kesim yapabildiğim için tığımı elime aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. 2 ilmeğimi tığımla topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek alıyorum. İkinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum.
Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Kalan ilmeklerimizi de hanımlar aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Yine buradaki ilmeklerimi de aynı şekilde alıyorum. İkinci ilmeğimi ilkinin içinden geçirdim. Tığımda 2 ilmeğim kaldı. 2 ilmeği kesiyorum. Buraya bir tane şöyle sıkı bir zincir çekip ipimi de keseceğim. Hemen hanımlar şöyle ipimizin ucunda gizleyelim. Sonra topumuza bakacağız ve manken ayağımıza da giydirelim patiğimizi. Birlikte bakalım. Böyle bakın, ilmek aralarından geçirerek ipimi böyle gizliyorum. Bakalım topuğumuza. İşte 5 şiş patik topuğundan hanımlar hiçbir farkı yok. Gayet güzel oldu. 5 şiş patikten de hiçbir farkı yok. Dikişsiz modelimiz. Hemen manken ayağıma da giydireceğim bu şekilde. Manken ayağımızda yine 37, 38, 39 için uyumlu. Çok kolay bir model, güzel bir model. 5 şiş patik sevip de yapamayan hanımlar için iyi bir fikir oldu diye düşünüyorum. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet, hemen patiğimizi de manken ayağıma giydirdim. Bakın, tabanımız, patiğimizin topuğu bu şekilde. Çok şık, çok güzel oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.